Gel kızım, gel. Adım Cemil, soyadım Çetin. Aslında Antalya doğumluyum ama Antalya Alanya doğumluyum. Memleketim Zonguldak, Enseköy'ü. İşte askere gittik, geldik, yerleştik köyümüze. Hayvancılık yapıyoruz şimdi. Küçükbaş hayvancılık yapıyorum. Kurbanlık satıyoruz. Gel, çık. Gel. Geçen sene sonbaharda gelmiştiniz. O zaman sonbahar havası renkleri daha bir renkliydi. Ama şu anda ilkbaharda ortalık yeşil, havalar daha sıcak sonbahara göre. Hayvanlarımız daha güzel doyuyor. Geçen seneki hayvan sayımız da 60-70 civarlarındaydı. Şu an çok şükür 130 kadar bir hayvanımız var. Oğlaklarımız doğdu, onlardan dolayı çoğaldı. Evde kalacak bunlar. Yem vereceğim şimdi onlara biraz. Yem yerler. Anneleriyle gidemiyorlar bunlar da. Artık bir hafta sonra yavaş yavaş giderler. Gel. İçeride ver abi. Bunlar daha 1 aylıklar. Nasip olursa 1 ay sonra oğlaklarla gezerler. Geleceğin çobanları. Yem almak üzere tabii. Tuz almak gerek yok. Tuz almak üzere. Evet.
Hadi. Gel. Yürü gel. Çık, 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 çık. Yürü gel. Seversen, severek yaparsan bu iş her zaman kar getiren bir iş. Merak edenler, benim gibi bu işe yatkın olanlar var ise yani belgeli olarak bir önceki bölümü izlerlerse yani aradaki farkı anlayacaklar. Keçilerdeki değişimi de görecekler. Eğer anlıyorlarsa tabii ki de. Sayının arttığını, keçilerin daha güzel bakımlı olduğunu, geliştiğini anlayabilirler. Gel, gel. Gel kızım, gel. Gel, gel. Gel kızım. Gel. Zaten birimiz bağlamak, yürümek. Yayılım sıkıntımız yok. Ya önceden ya babam anlatır. Babamların zamanında şu gördüğünüz ağaçlar, ormanların hiçbiri yokmuş. Her taraf boş arazi. Ekilip biçiliyormuş. Rençberlik varmış. Ama şu anda gördüğünüz gibi her taraf orman. İyice orman olma yolunda da ilerliyor. Devlet keçiyi serbestlediğinden dolayı hiçbir sıkıntımız olmuyor çok şükür. İstediği gibi hayvanlar geziyor. Karnını doyuruyor. Aşağı.
Gel. Çık, 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 çık. Gel. Hayvanları sevdiğim için burayı tercih ettim. Benim yaşım 26. Ben bu genç yaşımda burayı tercih ettiysem illaki vardır bir sebebi. Sebep de belli. Aha, bu canlar ve keçiler. Zonguldak tabii ki de. Ya Alanya'nın merası çok farklı. Oranın bitki örtüsü buranınkinden çok çok farklı. O yüzden burayı daha fazla tercih ederdim. Alanya'nın sıcağı çok fazla. Bir de burada 4 mevsim yaşıyorsun. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Alanya'da sadece kış ve yaz. Gel. Gel. Hep siz mi yiyeceksiniz? Biraz da ben yiyeyim. Gel. Gel kızım gel. Gel. Hiç oldu. Gel çık. Gel. İlkbaharda hava çok güzel. Ortalık yeşerdi. Otlar yapraklar açtı. Ne söylüyor orada? Efendim? Ne söylüyor? Tosun dur. Yanım. Her şey ne oluyordu be? He? Git Allah aşkına git. He? Buradan mı şey yapacak? Yok karşıya geçecek neden şu kayaya. Oradan o tarafa. Gitme oradan çıkamaz. Haydi. 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 Oh ya. 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 Oh ya.
Ya dereye keçileri atmamızın nedeni özellikle hem yıkanmaları, yani bit pire olduğu zaman onlar da fazla barınmıyor. Hayvanlar da rahat ediyor. Sıcak havalarda girdikleri zaman yani sıcakta mayışık geziyorlar. Yatıyorlar, kalkıyorlar ama dereye girdiğince hem hayvanlar da rahatlıyor. Sonuçta onlar da bir canlı. Güzelce karınlarını doyurabiliyorlar o attıktan sonra. Üşüme olma kesinlikle. İçleri zaten kaynıyor hayvanın. Kıştan bakılı gidiyor. Yem veriyoruz. Yani öyle baştan sağma yapmıyoruz. Sistemli yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. O yüzden hayvanların bakımı çok şükür. Deremiz 10 numaradır. Aslında bu suyun daha olmamış hali. Önceden 3 metre 5 metre çıkıyormuş derenin suyu. Balık da çok oluyormuş. Şu zamanda hiç balık bile yok yani. Artık balık devri bitmiş derelerde. Şu anda bile vardır ama ya ufak. Onlarda balıkçılar var. Onlar alıyor, avlıyor. O yüzden balık olmuyor. Bu arkadaşımız Şila. Yeni transferimiz. Arkamızdaki arabı gençleştirmek için, yani onun soyunu devam ettirebilmek için bunu transfer ettik. Şimdi evde 7 tane yavruları var. Biri baba, biri anne oldu. İnşallah onlar da büyürse çoban köpeği olacaklar. Bir kısmını sahiplendirdim tabii ki de. Ya hepsine bakamam. Zaten yalnızım. Yalnızlık demişken evlilikten bahsedelim. Biz gençlerin en büyük sıkıntısı evlilik. Rabbim hayırlısı nasip etsin ama yani zor. Keçiye gidiyorum, tek başımayım. Eve geliyorum, yalnızım, tek başımayım. O yüzden yalnızlık adına yani düşünmeye çok vaktim oluyor. Sadece bu hayvanlar var yanımda, yanı başımda, evde, dağda. Yani kıymetini anlıyor insan. Bazı şeylerin gerçekten kıymetini anlıyor. Ya bilmiyorum, şu zamanda boşanma oranları da çok yüksek. Takip ediyorum. Yani haddinden fazla insanlar belki yani huzuru doğada aramak varken şehirde arıyorlar. O yüzden bu şekilde oluyor. Bilmiyorum ama ya benim düşüncem bu. Şehirde 1 litre süt almak için 40 saniye düşünüyor olabilirsin ama burada 1 litre süt için 40 saniyede sağabilirsin. Hemen taze, doğal. Bir de şehirdekilerin yani ne olduğu da belli değil. Burada köyde her şey doğal. Yetiştirirsen, bakarsan her şeyi doğal olarak yiyebilirsiniz yani.
Aslında mutluluk duvarlar arasında arıyor olabilirsiniz ama şehirde, betonların içinde. Oysa mutluluk bir çift gözde de olabilir. Veya bu şekilde benim gibi doğada, yeşilliğin, kuş seslerinin içinde de olabilir. Ya yorucu değil yani hiç ya vücut yorulabilir. Vücudumuz zaten her işte yoruluyor. Ama önemli olan kafa yorgunluğu. Benim kafam yorgun değil. Geceleri yastığa kafamı koyduğumda rahat uyuyabiliyorum, düşünmüyorum. Siz benim başıma bela mısınız ya? Vay. Gel, gel. Gel, çık, çık, çık. Gel. Gel bir çabuk. Çabuk çabuk. Bahar aylarında yani havaların durumuna bağlı, sıcaklıklara bağlı. Bazen 10'da çıkıyorum, akşamüstü 7'de, 7.30'da giriyorum eve. Bazen sabah erken çıkıp öğlen eve getirip yatıyor sıcakta. 4, 3.30-4'te tekrar çıkarıyorum. Akşam ezanına kadar. Gel. Anak geç. Geç tamam. Geç. Yürü lan. Hadi yürü lan. Ne var ben senin gibi daha biri yaptı gene ama şeyin dibinde daha. Birbirlerinin küsürlerini korudukları için biri birine yanaşma diyor, biri birine yanaşma diyor. O yüzden birbirlerini yediler. O nereye gidiyor şimdi? Ne yaşanıyor? Eve gidecek. Allah Allah. Çok dikenli bir bitki ama açtığı çiçek bir bambaşka. Kuşburnu meyvesi aslında bizim buralarda buna köpek dikeni de diyorlar. Zamanla şuralardan kuşburnuyu oluşturacak inşallah. Tabii ki ne yapıyoruz? Koparmıyoruz. Koparmak yok. Keçiler yerse yer. Doğal yaşamlar. Ama biz koparmıyoruz.
daha da saymadım. Olduğu yere kadar gittim. Ama odaklı tutamıyorum. Yapma. 50 yaşından sonra köye yerleşmek bence bir hata. Çünkü köyde iş zaten bitmiyor. Düzen kurmak seneler alıyor. Her şey zamanla. Aslında ben bile geleli 3 sene oldu. Düzenimi yeni oturtturdum sayılır. Yani her şey hemen istediğimiz gibi olmuyor köyde. 50 yaşını beklemek mantıklı değil. Ve yani geliştirmek istiyorsan kendini köye yerleşebilirsin yani. Şehirde sabah çıkıyorsun işe, akşam geliyorsun eve. Sürekli aynı maratonda. Ama köy öyle değil. Köyde ekiyorsun toprakla. Zaten topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Yani toprakla uğraşmak gibisi yok. Evet, çayımızı demleyelim. Biraz da kendimize bakalım, dinlenelim. Keçilerimizin başında Nevzat amcamız var. Nevzat Aklan. Eski keçi çobanlarından. O da gelir. Birazdan keçilerimizi de yatırırız. Karınlarını doyurunca. Hani demiştim ya. Bir hafta kaldım kışın karda yanında. Öğrendim kışın keçiye nasıl bakılır edilir diye. Nevzat amcadan öğrendim ben. Onda gördüm yani her şeyi. Sağ olsun yardımcı oldu bana. Hala da yardım eder. İşim olduğunda gelir keçileri güder. Ben işlerimi hallederim. Birbirimize destek oluyoruz. Sağ olsun. Allah razı olsun ondan. Akşamdan hazırladığımız etimizi şimdi şişe geçirip pişireceğiz inşallah. Kimi zaman et, kimi zaman sucuk, kimi zaman yemek. Allah ne verdiyse elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Karnımızı doyuruyoruz. İnsan aç kalmıyor. Geçenki bölümde Sezgin abiyi görmüştünüz. Onun abisi olur kendisi. Asıl davarcı Nevzat amcadır. Daha 4 sene oldu keçileri satalı. Önceki bölümde de söylemiştim. Her şeyi ben ondan öğrendim. Yani kışın karda yanına gittim, bir hafta kaldım. Oğlak nasıl doğurtulur keçiye yardım olaraktan. Dağdan gelince kar yağdığı zaman keçiye ne verilir? Ot, yem. Onları hep ben onda gördüm. Yani görerek hepsini öğrendim. Yani keçide bir rahatsızlık olur, şu iğne vurulur, şuradasından vurulur, nasıl kesilir. Hepsini ben ondan öğrendim. Sağ olsun. Bugün de kırmadı beni.
yardımıma geldi. Şu anda keçilerin başında o var mesela. O ilgileniyor. Soğan alıyorum, Allah anlatmasın. Acıymış arkadaşım. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, bir günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Gönlüm boşa hayaller daldı gidiyor. Nevzat amca! Haydi yemek hazır gel. Gelir ona, gel gel bırak gel. Çay soğuk değil mi? Hı? Çay soğuk değil mi? Çay soğuksun ne güzel. Geleceğim. Hele git de seni. Eysene abi. Onlar erken yiyecekler ya. Koyun 40 lira. Şey diyor hacı. Tamam. Hay ne ilaç? Ekmeğin buyur. Peki diyor mu? Manat. Ne diyor ne doğru da. Bir şeyler olacak. Şimdi. Ver bir yorum bakayım. Olmuş mu? Pişmiş mi? Biz. Afiyet olsun. İçinde bir şey olmasın. Ekmeğden çay olsun gene iniyor. Daha da oldum değil mi? Temiz hava. Ha, güneş hasret kaldık ya. Bugün Mayıs'ın 10'u muydu? Onu herhalde de Mayıs'ın 10'u bugün. Kurban Bayramı'na da az kaldı. 26 gün var.
şey kalmadı çok şükür. Kurban dönemi de yaklaşıyor bizim için. Yani sonuçta küçükbaş hayvan yapıyoruz. Kurban üzerine, özellikle ben kurban üzerine satış yapıyorum. Çok şükür kısa zamanda bitirdim. Ramazan bayramından hemen sonra başladım. Çok şükür kurbanlıklarımız bitti. Aslında sosyal medya kullandığım için yani reklam değil de yani insanlar görüyor paylaştığımız videoları. Hayvanların ne kadar doğal beslendiğini, orada yani ne yediğini, yaprak olsun, ot olsun, özellikle kekik. Yani kekik yiyorlar hayvanlar. Yani etleri bile piştiği zaman kekik kokuyor. Gördüm ben izleyin ama hazırcı yok. Gel, gel, gel. Ben 26 yaşındayım. Çok şükür kendi işimin patronuyum. Kalk diyen yok, yat diyen yok. Neden öyle oldu, neden böyle oldu diyen yok. Önümde bir sermayem var. Ben bu işe sıfır sermaye ile girdim. Yani bir yere bir yatırım yaparaktan girmedim. Çok şükür şu an önümde 130 kadar keçi var. Yani satsam bir para ediyor, bir sermaye ediyor şu anda. Şehirde kazanamam. Şehirde imkanı yok. Çünkü şehirde kazandığını zaten faturalar, kiralar derken hepsini yiyorsun. Tek derdimiz o. Keçinin iyi doyup doymaması. Günlük olarak derdimiz o. Hayvanı ne kadar fazla ota, yaprağa sokarsak o kadar iyi bizim için. Çünkü sonuçta tamam köydeyiz ama biz de esnafız. Kurbandan kurbana yani müşteriye hizmet ediyoruz. Onları kesiyoruz, doğruyoruz, yeri geliyor parçalayıp komple veriyoruz hayvanı. Yeşil ekolü yedi ya. Bunlar böyle bak. Bir kafanı yiyorlar. Adam bakıyor da var ya. Bunu böyle yapmamızın sebebi yani ağacı tazelemesi. Yani daha fazla yaprak, daha fazla verim vermesi için keçilere yediriyoruz. Yanlış anlaşılmasın yani bu da ağaç katliamı falan kesinlikle yapmıyoruz. Yani doğa dostuyuz. Yoksa biz bu işi niye yapalım zaten doğaya düşman olsa. Algılamıyorlar mı? Algılamıyorlar. Olha!
Benim verebileceğim, insanlara verebileceğim bir hesabım yok çok şükür. Tek hesap verebileceğim kişi Allah. O da keçileri doyurup doyurmamam, bakıp bakmamamla alakalı. Onlara iyi davranıp davranmamam. Yani o Allah'la benim aramda. Aslında hayat ya, bu çiçeği video veya fotoğrafta bakmakla koparıp koklamak arasındadır. Yaşantımızı tercihlerimiz belirler. Nerede mutlu olmak, nerede huzurlu, gerçekten huzurlu olmak istiyorsak herkes orada yaşasın. Ben burada mutluyum, huzurluyum. Bu sütü keçi düşük yaptı da hayvanlara, köpeklere vermek için sağdım. O da çıkmadı. O da az çıkıyor zaten düşük yaptığı için. Şimdi yavrulara vereceğiz göbezleri inşallah. Gel. Yürüyeyim ya abi. Koş. Gel, 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 gel. Gel, gel. Hadi. Herhalde anlaşamadım. Birbirinin ayaklarındaki şeyi alıyorlar şimdi.